Karavanda motosiklet taşımak ister miydiniz ya da bisiklet? Benim gibi arazi motoru sevenler için bulunmaz bir fırsat ama normal motosiklette sığar. Arazi motorunun ölçülerine hakim olduğum için direkt söyleyebilirim arkadaşlar. 2.20 gelir ön lastiğin ucundan arka lastiğin ucuna. Yükseklikler değişebiliyor tabi. Bazı arkadaşlar gidon yükseltme tercih ediyor. Özellikle boy uzun olanlar. Bu bir spesiyel motor dediğimiz motor arkadaşlar. Bunlar 2 zamanlı ve 4 zamanlı olabiliyor. Bunun ekipmanları farklıdır arkadaşlar ve çamurda sürdüğünüz için buraların yıkanabilir malzemelerden oluşması lazım. Bu mapalar hareket edebilir mapalardır arkadaşlar. Buradan biraz gevşetirsiniz. İleride tekrar sıkarsınız. Bunlar çok sert olmalı. Motorlar yaklaşık 100-105 kilodur ama tabii ki sallanmalarda farklılaşır. Bu aşağıda gördüğünüz mapa sistemi de aynıdır arkadaşlar. Bunlar da kilit sistemlidir. Bir yere çekersiniz. Şu şekilde hareket eder. Bir yere geldiğiniz zaman sabitlersiniz. Sıktığınız zaman orada kalır. Burada da işte belli bağlama yerlerimiz vardır bizim. Şu yanda gördüğünüz ise rampamız. Bu tamponu hırpalamamak için rampa kullanırız arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde rampayı sabitlemek için de bir şey kullanmaları güzel olurdu. Şu uç sanırım buraya oturuyor eğimden dolayı. Buraya oturtursunuz arkadaşlar. Şuralara iner. Hepsini söktükten sonra yavaşça aşağı indirilir. Ben de çok seviyorum arkadaşlar dağ motorunu ve karavanı da çok seviyorum. Doğal olarak en hoşuma giden, ilgimi çeken araç bu oldu. Şimdi baya bir detay var tabii bahsetmek istediğim. Sırayla gidelim o yüzden. Arkadaşlar ben bu işe çok kafa ayırdım. Çok zaman ayırdım. Çok düşündüm. Motosikleti koyduğunuz zaman yatak sabitse eğer rahat edemiyorsunuz. Çünkü çok yer kalmıyor. Yani yukarı çıktığımız zaman bakalım gösterelim ben size. Arkadaşlar şurada yaklaşık bir 50 santim kalıyor. 50 santim çok rahat bir yatma imkanı vermiyor gördüğünüz gibi. Kaldı ki üst dolapları kullanamıyorsunuz. Burada bir sıkıntı oluyor. Ama eğer siz alçak yaparsanız motoru yüklemek zor oluyor. Çünkü biz motoru çıkartırken arkadaşlar rampada hafiften gaz vererek çıkartırız. Çünkü boşu boşuna bunu itelemenin bir anlamı yok. Yani zaten bu motorları sürenler debriyaj gazı iyi kullanırlar. Çok yavaşça bunu çıkartabiliriz buraya. Ama şimdi ön taraftan debriyaj ve gaz freni tutabilecek şekilde tuttuğunuzu düşünün. Yani biraz vücudunuzun içeri girmesi gerekiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar şurada bir açıklık kalması lazım. Mecburen buraya katlanır yapmanız gerekiyor. Şu an ben elimde telefon tuttuğum için gösteremiyorum. Ama bakın eğilerek buraya kadar çok rahat gelebiliyorum. Şu an manetleri çok rahat kullanabiliyorum LG'yi. Yani lafımın özü buraya kadar gelmek için burayı katlanır yapmanız lazım. Ama bunun ağır bir malzemede olmaması gerekiyor ve kir tutmayacak bir malzeme olması lazım. Çünkü bu motorlar şurada fotoğraflarda da gördüğünüz gibi hep çamura girer. Ya dışarıda yıkarız genelde ama bazen yıkayamayabiliriz. O yüzden böyle bir karavan tercih ediyorsanız 3000'lik invertör 24 voltla çalışır bir şey tercih edin. Kaliteli bir elektrik sistemiyle bunu destekletebilirsiniz. Lityum akünüzü de 24 volta uygun tasarlatırsınız. Yaklaşık Karcher'ın 1400 Watt'ta çalışan şeyleri var. Bu arkadaşlar aracın orijinal lambasıdır. Bu kapılara bağlıdır. Yani kapı açıldığın zaman yanar. Aracın aküsünden faydalanır. Şunlar ise karavan elektriğinden faydalanır. Bunları da iptal etmez. Böyle kullanırsanız hani karavan açık değilken de buradan bagajdan bir şey alıp kullanabilirsiniz. Tabi Almanların düzenini biliyorsunuz. Her şeyin üzerinde kaç kilo taşıyacağı net bir şekilde belirtilmiş. 180 kilo. Yani 90-92 kişiyi taşıyabiliyor. Bir kadın bir erkek olduğunu düşünürsek, hanımefendinin de biraz daha hafif olduğunu düşünürsek erkeğe biraz daha yer kalıyor. Malum kilo alıyoruz yaşlandıkça. Arkadaşlar bunlar lineer aküatördür. Yani içinde dişli bir sistem vardır. Bununla birlikte yukarı çıkar. Burası bir asansörlü yatak sistemidir. Gördüğünüz gibi 4 tane kullanmanız gerekir bunlardan. 4'ü birbirinden bağımsız çalışır. Burada ise gördüğünüz gibi arkadaşlar dış duş diyebiliriz. Burada da bir basınç arttırımına gidilerek yani yıkamayı da sağlayabilirsiniz. Yani illa da bir yıkama makinesi kullanmak yerine yüksek bir hidrofor kullanıp tabii ki hidroforu da belli bir değere kadar yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da dezavantajı sıcak suyla çalışan cihazlarda belli bir basınç değerinde çalışabiliyor. Turmanın boyları gibi şeylerde. Yani şu an tam hatırlamıyorum ama üzerinde yazar 1.3 bar olması lazım.
1.3 bardan yukarıda çalışamıyor. Arkadaşlar fiyatına bakarsak base modeli 62.400 euro. Tabii ki ekstralar var. Arkadaşlar sağ olsunlar bu fuarda hiçbir şey İngilizce değil. Sanki herkes Almanca biliyormuş gibi her şeyi Almanca yazıyorlar. Şimdi isterseniz tahmin yolla da gidebiliriz. Ya da Almanca bilenler buradan ekstraların fiyatlarına bakarak anlayabilirler. Tam dolu olan versiyonu ise 72.740 euroya geliyor. Gördüğünüz gibi burası yatak oluyor. Gayet güzel, yeterli bir yatak. Burada duş, tuvalet var. Burada mutfak kısmı. Genelde mutfak kısmından çalınıyor arkadaşlar ve ikili oturma grubunun masasından. Şimdi karavan içerisine girdiğimiz zaman burada bir buzdolabı var. Ben bu buzdolabının çift taraftan açılmasını tercih ederim. Çünkü dışarıdan da girip mesela dışarıdan geldim ben. Buradan kapıyı açıp buradan alabilecekken buradan açıp buradan almak biraz zor geliyor. Özellikle böyle outdoor sporlarla uğraşanlar çok sıvı tüketmeleri gerekiyor arkadaşlar. Zaten camelback'leri vardır onların sırtlarında. Giderken de pek çok kez su içerler. Şimdi lastiğin buraya kadar taştığına aldanmayın arkadaşlar. 2.20'dir. Hafiften direksiyon gidon çevrilerek bir şey verilebilir. Ama ön teker stopu tercih edilmesi gerekir arkadaşlar. Ya ön tekerde bir kilit mekanizması vardır. Şöyle çat diye oturduğu zaman düşer. Araya da bir pimi vardır. Taktığınız zaman ön teker daha iyi bir şekilde sabitlenir. Ben ondan yanayım. Böyle bir karavan düşünenler için tavsiyem budur. Banyo kısmına geldik arkadaşlar. Banyo kısmımız şöyle sürgülü kapı sürgülü diyorum. Ne diyorduk buna ya? Akordiyon kapı. Arkadaşlar bugün çok az uyudum. Fuar heyecanıyla geldim. O yüzden dilim sürçüyor biraz. Kusura bakmayın. Bakıyoruz arkadaşlar banyomuzda ne gibi değişiklikler var. Burada gayet güzel cepler kullanılmış. Plastik tamamen güzel olması gerektiği gibi. Burada küçük bir bölmemiz var. Kapaklı. Gayet güzel yukarı doğru açılıyor. Sert. Burada bir dönen kısım var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Şimdi duş alırken şu şekilde çevirdik. Bakın duşumuzu bir çıt etmesi gerekiyor da zorlamak istemedim. Ha etmiş bile. Gideri küçük verilmiş. Bu arada küçük bir bilgi. Sadece ekstra bir bilgi. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar giderleri çapraz verin. Çünkü düz zeminde durmadığın zaman gölleşme oluyor. Kendi karavanını yapan arkadaşlar ya da üretici arkadaşlar bunlara dikkat etsinler. Burada bir bölme var. Buraya hala bir şeyler asabiliriz. Çok güzel neodyum mıknatıs kullanmışlar. Çat diye tutuyor. Bayağı sert bir şekilde. Burada asma yerleri gene küçük bir bölmemiz var orada. Burada da bir duşu sabitlemek için arkadaşlar küçük bir halka olsa bu böyle giderken şangır şungur etmez, daha güzel olur. 40'a 40 bir havalandırma görüyoruz. Manuel açılıyor sineklikli. Duş bu şekilde. Şimdi gösteremeyeceğiz tabi ama bu normalde aşağı iniyor arkadaşlar bu şekilde. Yaklaşık burada bir 22,5-35-36 santimlik bir aşağı inme payı var. Aşağı indikten sonra yatak aşağı iniyor. O zaman rahat yatılabiliyor. Şu an yaklaşık 50 santim civarında burada bir 50 ile 55 santim arasında bir alan var. Bu da yeterli değil arkadaşlar yatmak için. Biraz insan darlanır açıkçası. Şu an zaten pek çok malzeme de var. Merdiven buraya geliyor arkadaşlar. Merdiven takılıyor çünkü çok yüksek bir alan. Her ne kadar bu motoru sürenler biraz sporcu olsa da sabah akşam zıplamak olmaz. Onun haricinde prizlerin girişlerini görüyorsunuz. Ben böyle şeylerin arkadaşlar küçük de olsun kapaklarının olmasından yanayım. Böyle direkt açık bırakmamaktan yanayım. Gördüğünüz gibi mesela burada 220'nin kapaklı prizi tercih edilmiş. Şöyle açılıyor. Gayet güzel. Yatağın ise yukarı aşağı çıkması bu şekilde. Şu an basmayacağım çünkü içeride şey var. Bu ise bagaj kısmının aydınlatması. Webasto tercih edilmiş arkadaşlar. Güzel bir kontrol paneli var. Buradan açılıp kapatılabiliyor. Şöyle. Şu an bütün sistemi kapattım. Gece ışığı için de 5 saniye basıyorsunuz. Bu şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada çok az bir ışık var. Ama geceleyin burada hiçbir şey olmasa bu ışık burayı aydınlatıyor. Her şey çok açık ve net bir şekilde görülebiliyor. Yükseklik ise 17 metreküp bir araç arkadaşlar. Gayet ferah. Masa yavrulu masa. Burada ikili koltuk var. Önler bu şekilde. Pioneer'ın ekranı tercih edilmiş. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Bunların bazı serilerinde burası boş geliyor. Yani teyp falan olmuyor. Siz takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mikrofonlu bir sistem var. Telefona entegre. Rahat konuşmayı sağlıyor. Evet burada arkadaşlar kaliteli bir güneşlik tercih edilmiş. Yukarıda ise aydınlatmalarını görüyorsunuz.
Bu basamağın açma kapama tuşu. Aslında arkadaşlar 17 metreküp dedim ama 15'e yapma tavan takılmış gibi düşünebilirsiniz. Yani normalde 17 öyle gelmiyor. 17 böyle çok yumuşak gelir. Bunun devamı gibi. Burası sonradan eklenmiş gibi. Bilmiyorum, belki yeni versiyon olduğu için belki sökülüp orası yapıldı. Nasıl bir üretim şekli izlendiğini bilen varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. Ama sealingler falan belli oluyor, yani bu fabrikasyon değil. Bakın şuradaki işçiliği fark edebiliyor musunuz? Yani düz gitmiyor. Bu ekstra üzerine konulup sonradan kesilmiş olabilir. Zaten fabrikadan çıkanlar böyle arkadaşlar. Bu mesela fabrikanın işçiliği. Çok jilet gibidir yani. Çok çok küçük sapmalar gerçekleşirken orada baya bir sapma var. 3 tane büyük havalandırma görüyoruz. Yönleri doğru takılmış. Türkiye'deki üreticilere de duyurulur. Maalesef 3 taneden bir tanesi yanlış takıyor. Burada ise tahliye kısımlarını görüyorsunuz. Çok güzel kullanışlı arkadaşlar. Tam dibine kadar gitmeye gerek yok. Uzaktan tahliyeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle sizler için görüyorsunuz, yerlerde sürünüyorum. Ne kadar seviliyorsunuz. Webasto'nun egzozunun susturucusunu görüyorsunuz. Buraya konumlandırılmış. Bu termenin gaz çıkışı. Bu tuvaletin tahliye vanasını açıyor. Ve şöyle kapak alüminyum bir şey yapmışlar arkadaşlar. Egzoz çıkışı olması gerektiği yerde müdahale edilmemiş. Dış elektrik girişini görüyoruz. Tavandan geliyor. Böyle yuvarlak bir şey olmuş arkadaşlar. İlk defa gördüm bu modeli ama şık duruyor. Kasetli tuvaletin kaset tahliyesini görüyorsunuz. Burası da dış duş. Ya da su dolum bu. Dış duşu buraya almışlardı zaten. Motoru da yıkayabilmek için. Benim söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Motosiklet severler, karavan severlere umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Ben de bir motor ve karavan sevdalısı olarak umarım bir gün böyle bir karavanla çok da yaşlanmadan bir Türkiye turuna çıkarım. Çünkü ülkemiz çok güzel. Gezilecek bir sürü yer var. Coğrafya, doğa benim çok hoşuma gidiyor. Ne diyelim, kısmet. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Almanya Düsseldorf'tan hepinize selamlar, saygılar.